Uzun zamandır yazmayı planlamıştım. Fakat yaşayan kişilerle ayrı ayrı konuşup konuyu toparlamam uzun sürdüğü için ancak yazıya dökme imkanı buldum. Yazı biraz uzun. Baştan uyarayım. Olay Ağrı'nın sınıra yakın bir köyünde yaklaşık 15 yıl önce yaşanmış. Olayın başlangıcına gidersek, kayınpederimin ailesi o bölgede zengin sayılabilecek bir aile. Kayınpeder şehirde yaşayan nispeten tahsilli bir devlet memuru. Olayın gerçekleştiği tarihte ise yaz tatili dönemi olduğu için köyde bulunuyor. Yaz aylarında hayvanlarını yaylaya götürüp başlarına birkaç çoban koyuyorlar. Bu çobanlar 3-4 ay çadırda yaşıyorlar. Bilen bilir, Doğu ve Güneydoğu bölgesinde eskiden Ermeniler yaşadığı için onlardan kalan birçok köy vardır. Birçok arazi ve yapı Ermenilerden kalmıştır. Bu bölgede yine bu tarz öğren yerlerine yakın bir yaylada eski kalıntılar hala görülebilir. Olay şu şekildedir. Bir gece çoban köpeklerin havlamasıyla uyanır. Kurt olabileceğini düşünüp köpeklerin olduğu tarafa doğru gider ama bir şey göremez. Köpeğin bulunduğu yer yıkıntı şeklinde bir yerdir. Köpekleri de çağırıp geri döner. Ertesi gece yine aynı sesler, aynı yer ama bir şey yok. Çobanlar kıllanıp gündüz aynı yere bakmaya giderler ve baktıkları yerde yıkıntıların arasında bir delik vardır. Delik aşağı yukarı yarım metre çapında, muhtemelen fare, tilki benzeri bir hayvan deliğidir. Köpekler de ondan havlıyorlar diye düşünüp çok umursamazlar. Ertesi gece yine aynı durum olunca çoban kalkıp yine gider ve bu kez delikten ateş çıktığını görür. Heyecan yapıp diğer iki çobanı uyandırır ve mavi alevlerin çıktığı o deliğe doğru tekrar giderler. O bölgede yer altından çıkan kaplıca vesaire çok olduğundan doğalgaz ya da benzeri bir gazın yandığını düşünürler. Hatta sevinirler para eder falan diye. Sabah olduğunda tekrar çukura giderler. Ateşin söndüğünü görürler ve birer kazma alıp kazmaya başlarlar. Biraz kazdıktan sonra büyük oda gibi bir yere inerler. Bu kez kafaları karışır. Burada define olabileceğini düşünüp sağı solu duvarları delik deşik ederler. Kazarken en sonunda küçük bir sandık bulurlar. Sandığın içini açarlar ve bir çaputa sarılmış saç, diş, kemik ve sonradan Ermeni harfleri olduğunu öğrendikleri bir yazı yazan deri parçası bulurlar. Ama açtıkları anda iğrenç bir koku yayılır etrafa. Sandığı yanlarına alırlar ve çadıra dönerler. Hayvanların yanına yaklaştıkları anda koyunların hepsi bir tarafa kaçışır. Resmen kaos oluşur etrafta. Çobanlar üstlerine gittiğinde köpekler havlar, koyunlar deli gibi ağıldan dışarı çıkmaya çalışır. Tabii bu olayın sandıkla alakalı olduğunu anlamazlar ilk başta. Sonra bu böyle olmayacak deyip birini köye gönderirler sandıkla birlikte. Bir bilene göstereceklerdir bu nedir diye. Bu bilen de bizim kayınpeder olur. Okumuş olduğundan kayınpeder bakar, harfleri Ermeni harfleri ama kemik falan görünce uğraşmayın, atın gitsin bu pisliği der. Tabii çobanlar umursamazlar ve başkalarına sormak için sandığı saklarlar. Ama sandık yanlarındayken hayvanları kontrol etmenin imkanı yoktur. İçlerinden biri uyanır. Bunda büyü falan olabilir der. Alır bu kez sandığı, bu işlerle uğraşan bir hocaya götürür. Hocanın evine gider, hoca bahçeden bunu görür ve elindeki sandığı bırak öyle gir içeri der. Çoban içeri girer. Hoca, o sandığı nereden buldun der. Çoban durumu anlatır. Hoca içindekileri sorar, çoban anlatır. Ve hoca, bu sandığın olduğu yerde bir gömü var. Ermeni gömüsü. Ama başına öyle bir ifrit bağlamışlar ki bütün sülalenize musallat olabilecek güçte. Hatta kabilesinden biri
Şu an bahçenin kapısında sandığı bekliyor. Siz bu sandığı açınca bu ifriti salmışsınız. Başınıza iş gelmeden götürüp sandığı yerine bırakın. Üstünü kapatıp şu duaları okuyun ve sakın gömüyle uğraşayım demeyin. Bunlar sizin sülalenizi rahat bırakmazlar der. Tabii çoban çok korkar. Ama hocanın bahsettiği gömü aklını çeldiğinden sandığı alıp gider. Diğer çobanların yanına varır, olanları anlatır. Tabii korkuyorlardır ama gömü de öyle bırakıp gidilmez diye düşünürler. Yanlarına bir Kur'an alır, abdestlerini de alıp kazmaya karar verirler. Yaylaya arada gelen giden olduğundan ve kimseye çaktırmamak için gece kazacaklardır. O günün gecesinde birkaç saat kazı yaparlar. Bir şey çıkmayınca da çadıra dönüp yatarlar. Ama uyku ne mümkün. Hayvanlar her saniye susmuyor. En son sandığı götürüp kazı yerine bırakırlar, sesler kesilir. Sabah uyanırlar. Gördükleri manzara feci. 100'den fazla koyun telef olmuş vaziyette ağılda yatıyor. Köpek kayıp. Hiç kan yok. Boğuşma, arbede yok. Hayvanların üzerinde bir iz yok. Ama hepsi sanki şişirilmiş gibi kasılmış vaziyette olmuş. Panik olup köye giderler. Haberi alan gelmiş tabii. Jandarması falan herkes haberdar olaydan. Ama çobanlar ve hoca haricinde büyü mevzusunu bilen yok. Korkudan gömü işini de anlatamıyorlar. Kayınpeder olayın peşini bırakmıyor. Çobanları sıkıştırıyorlar. Sonunda anlatıyorlar mevzuyu. Bizimkiler delileniyor tabii. Hocanın yanına gidiyorlar birlikte. Hoca, ben bunları uyardım ama belli ki dinlememişler. Bu üçünün peşinde 3 tane ifrit var. Kapıda bekliyorlar. Ben böylelerini ne gördüm ne işittim. Öyle güçlü öyle korkunçlar. Kayınpederlere siz bu koyun meselesini kurban olarak sayın. Bu işe sakın bulaşmayın. Bulaşırsanız koyunlarınız geri gelmediği gibi başınıza daha büyük dertler alacaksınız der. Çobanlara da bunlarla ben baş edemem. Gidin Erzurum'da biri var. Ondan yardım isteyin. Kabul ederse ne âlâ. Ederse de ne isterse verin. Yoksa yandınız der. Çobanlar dışarı çıkar. Kayınpederin kardeşleri bu çobanlara iyi bir sopa çeker ve yanlarından kovarlar. Sonra eve gidip bir 10 koyun daha kurban kestirirler, dualar falan konuyu kapatmak isterler. Tabii çobanlar halen akıllanmazlar. Madem bu pisliğe bulaştık, en azından altınları indirelim derler. İçlerinden biri kabul etmez. Ben Erzurum'a gidip bu işten kurtulacağım der. Ertesi gün yola çıkar ve çobandan bir daha haber alınamaz. Gidiş o gidiş. Ne ölüsü ne dirisi. Ortadan yok olur resmen. Diğer ikisinin bundan haberleri yok tabi. Gece kuyuyu kazmak için tekrar giderler. Kazarken bir sandık bulurlar. Tam sevinirler altınları bulduk diye açarlar. Sandığın içi tamamen kadın saçı. Tabi anlamazlar durumu. Sabaha kadar kazmaya devam ederler. Bir kuytuda tam uyuyacakları esnada çobanlardan birisinin telefonu çalar. Karısı tandıra düşüp cayır cayır yanmıştır. Hastaneye götürüyoruz diye haber verirler. Bu çobanlar da ata atlayıp köye varırlar. Oradan da arabayla hastaneye. Ama kadın çoktan ölmüştür. İkisi de durumu bilir ama yapacak bir şey yok. Kimseye bahsetmeyeceğiz diye ayrılırlar, işin peşini bırakırlar. Diğer çoban gider ve kurban kestirir hemen korkudan. Tekrar hocaya gider, durumu anlatır. Erzurum'daki hocadan yardım alalım der. Hoca adresi verip onu Erzurum'a gönderir. Erzurum'daki adam bu işlere köküne kadar batmış bir adam. Bölgede isim yapmış. Ben adını öğrenemedim ama çoğu kişi böyle biri olduğunu söylüyor Erzurum'da. Çoban adama sonunda ulaşır. Adam ona direkt olarak gel der. Ben de seni bekliyordum. Çoban durumu anlatmadan adam onu anlatmaya başlar. Ve adam der ki ben yıllardır acaba kim salacak bu ifriti diye bekliyordum. Piyango size vurmuş. Vurmuş ama
Bu işin önüne kurbanla falan geçemezsiniz. Bu işi parayla da çözemezsiniz. Önce kaybolan arkadaşınızı bulacaksınız. Ama o şu an bir yere bağlandı. Oradan bir adım dahi uzaklaşamaz. Onların hizmetine girdi. Bana gelirken yolda aldılar onu. Üçünüz de bir araya gelirseniz burada biz bu ifriti yakarız. Biriniz eksik olursa olmaz der. Çobanın yerini söyler, söylediği yer bunların sandığı bulduğu yıkıntı yeridir. Hocayla konuşan çoban bu durumu diğer çobana anlatır. Buluşup yıkıntının olduğu yere giderler. Arkadaşlarını kazdıkları yerde ama perişan halde, üstü başı pislik içinde, eli yüzü yara içinde kalmış, tırnakları paramparça olmuş şekilde bulurlar. Arkadaşları onları görünce gidin diye bağırır. Bunlar hocanın söylediği şeyleri okuyarak yanına yaklaşırlar. Götüreceğiz seni, kurtaracağız derler. O da beni bırakmazlar der. İçerideki beni bırakmaz. İçeri bakarlar, kimse yok. Kim bırakmaz diye sorarlar. İşte orada oturuyor. Dışarıda da diğerleri var der çoban. Bunlar kolundan tutup onu zorla dışarı çıkarmaya çalışırlar ama imkansız. Çekerler, çıkışa gelince sanki iple bağlı gibi havada kalır resmen. Erzurum'daki adamı ararlar. Gözlerini bağlayın, üzerine size verdiğim suyu dökün der. Bunları yapınca çoban yanmış gibi sağa sola kaçar. Ama sonunda onu çekip dışarı çıkarırlar. Çıkınca biraz uyanır. Kaçalım, hepsi kızdı der. Bunlar kaçarlar ama diğer çoban kaçamaz. Çobanın anlattığına göre belki 2, belki 3 metre yerden havalandı, yere çakıldı kaç kere. Bağırta bağırta vurdular yere. Biz bir şey yapamadan deliğe geri çektiler der. Onlar bu görüntüden sonra kaçıp giderler oradan. Erzurum'daki hocayı yeniden ararlar. Adam der ki, arkadaşınız öldü, ikiniz kaldınız. Hemen yanıma gelin. İkisi arabaya atlayıp Erzurum'a doğru yola çıkarlar. Hocanın evine ulaşırlar. Dışarıda bekleyen başkaları da vardır. Sıra bunlara gelir, içeri girerler. Adam konuşmaya başlar. Arkadaşınız öldü ama içindeki ifrit de onunla beraber öldü. Gidip arasanız da cesedini bulamazsınız. Bu onları çok kızdırdı. Şimdi zarar vermeden senin içindekini çıkarmamız lazım der çobanlardan birine. Tabii adam şok olur. Eşi ölen çobana senin eşine musallat olmuşlar önce. Sonra eşini yakmışlar. Ama eşinle beraber musallatı da yanmış. Fakat arkadaşının içindeki duruyor. Sen yanımda oturanı görebiliyor musun der. Eşi ölen hayır diye cevap verir ve diğer çobana döner. O ben görüyorum diye belirtir. Yani içinde musallat olan odadaki diğer varlığı görebiliyordur. Şimdi der hoca, içindeki ifrit bizi duyup anlıyor. Ama burada ne sana ne başkasına zarar veremez. Sana zarar vermemize de izin vermez. Çünkü kendini sana mühürlemiş. Nereye gidersen seninle gelir. Uykuna, yemene, içmene, evine, barkına her şeyine musallat olur. Seni kendi kontrolüne alana kadar bırakmaz. Bunun için sana bir hüddam bağlayacağız der. Şimdi bu hüddam olayını açalım biraz. Hüddam bu varlıkların güçlü olanlarından ama iyi niyetli olanlarından. Bir nevi lider gibi düşünün. Bu hüddamları kontrol etmek çok zor. Sadece yardımcı olmak isterlerse olurlar ve bunun için de işin ehli insanlar olması lazım. Hüddamdan yardım almak için adam çobana belirli dualar verir. Verdiği 7 tane muskayı 7 ayrı yere gömmesini söyler. Birkaç şey daha var dedi ama anlattıramadım. Sanırım bozulmasından korktu. Bu bilgilerden sonra Erzurum'dan ayrılırlar. Gece dönerken
Musallatı olan çoban tuvalet ihtiyacını gidermek için bir yerde duralım der. Bir tesiste inerler ve çoban tuvalete gider. Öteki ise onu beklerken sigara içer. Arkadaşı bir süre sonra gelmeyince kuşkulanır. Lavaboya gidip bakar, kimse yok. Tesisin arka tarafı kocaman arazi. Arkadaşını arayan adam tuvaletten çıkınca araziye bakıyor ve arkadaşının orada olduğunu görüyor. Arkadaşı gel diye onu çağırıyor. Sesini duyduğu anda arkadaşının olmadığını anladığını belirtiyor. Sonra pompacıya arkadaşım hasta, birlikte getirip arabaya bindirelim diyor korkudan. Pompacı ile birlikte araziye doğru yürüdüklerinde bakarlar ki diğer çoban kaçıyor. Pompacı durumdan kuşkulanarak onun yanında araziye gitmekten vazgeçer. Mecburen çoban tek başına arkadaşının peşine düşer. Karanlıkta biraz gidince bir bakar arkadaşı yere çömelmiş, sabit bir noktaya bakıyor. Yanına yaklaştığında garip bir ses çıkardığını işitir. Sanki gırtlağını kesmişler de kan akıyor gibi, boğulur gibi bir ses gelir. Yüzüne bakar, sanki yanmış gibi kapkara olmuş, sesinde resmen bir hırlama olduğunu söyler. Çıkardığı sesle de ezan der. Çoban anlamaz ezanla ne demek istediğini. Ezan okur ama diğeri ısrarla ezan der. Çoban Erzurum'daki hocayı tekrar arar. Adam sabah ezanına kadar sakın bırakma, gerekirse bağla bir yere, yoksa götürecekler der. Ezana kadar beklemenin sebebi ise bu varlıklar yatsı namazı ve sabah ezanı arasında etkin olabiliyorlarmış. Sabah ezanından sonra etkileri azalıyor, kişi kendine geliyormuş. Çoban bunun koluna girer, dua ede benzinliğe kadar taşır. Yüzünü yıkar, su içirir. Sonra mescide sokmaya karar verir. En azından orada başında beklerim diye. Ama çobanın mescide sokmanın imkanı yoktur. En sonunda arabaya götürür. Kapıları kilitleyip başında bekler. O ara benzinliktekiler şüphelenip onları oradan kovarlar. Çaresiz, kendinde olan çoban arabaya biner. Arkadaşı arkada uyuyor vaziyettedir. Yolda giderken birden kapıyı açıp aşağı atlar. Paldır küldür düşer. Adam arabayı durdurur, iner ama adam kayıp. Etraf karanlık, hiçbir şey gözükmez. Arabanın farlarıyla falan bakınır etrafa ama arkadaşını göremez. Hocayı arar ve durumu anlatır. Hoca onu götürmüşler ama ezana çok kalmadı. Belki kurtulur der. Bir yarım saat sonra ezan vakti gelir. Adam arabada bekler. O ara hava aydınlanınca adam bağırarak arkadaşını arar. Bayağı uzaklaşır arabadan. Sonra arkadaşı bir yerden buna seslenir. Hemen o tarafa doğru koşar ve arkadaşını bulur. Arkadaşının elinde bir kemik parçası, üzerinde şekiller ve yazılar var. Adam kendine gelmiş fakat hiçbir şey hatırlamıyor. O kemik eline nasıl geldi, oraya nasıl gitti hiçbir şeyi bilmiyor. Erzurum'daki hocayı tekrar ararlar. Hoca onu bana getirin der, tekrar yola çıkarlar. Adam hiçbir şey hatırlamaz. Sadece gözümün önüne sürekli ev geldi, ahır geldi, çocuklar geldi der. Evini ararlar, bir sıkıntı yok. Erzurum'a varınca hocaya durumu anlatırlar. Hoca kemiği görünce panikle evlerini arattırır, hemen evden kaçsınlar diye. Ama evi ararlar ki ev yanmış, millet feryat figan, çocuk içeride yanıyor diye bağırırlar. Tabii çoban kafayı yemek üzeredir. Gitmek ister ama bırakmazlar. Çözemezsek daha da fazlası olacak der hoca. Adamın elinde olan kemikte çocuğunun ve eşinin ismi yazıyordur. Eşi o ara evin dışında olduğundan çocuk içeride kalmıştır. O ara haber gelir, çocuğu çıkarmışlar ama bayağı yanmış. Hastaneye götürmüşler. Hoca çocuğu yanan çobana
Sen çocuğunun yanına git. Diğer çobana ise sen gidip bu muskaları göm. Zamanımız az. Yatsıya kadar çözün bu işi der. Çocuğu yanan çoban ben de geleceğim der. Korkar, kurtulmak istiyorum der ve birlikte giderler. Ağrıya varırlar, belirtilen yerlere muskaları gömerler. Ama gittikleri yerler ya mağara, ya yıkıntı ya da dağ başında bir yerdir. Ve her gittikleri yerde çoban kontrolden çıkar. Anlaşılmayan kelimeler söyler, birileriyle konuşur, ağlar. Döndükten sonra normale dönmeye başlar. Bu şekilde 7 muskayı da gömerler ve hocanın verdiği suyu içip geri dönerler. Yanan çocuğun durumu kötü ama iyileşir. Çobanın evi komple yanmıştır. İçerideki 2 inek yanmış ve samanlıksa kül olmuştur. Hoca muskaları verirken sebebini anlatmış. Bu muskaların içinde bir nevi yardım isteğine dair bir yazı varmış. Kimden istiyor peki yardımı? Bu gittikleri 7 yerde 7 kabileyle iletişime geçmişler. Hepsinden kendilerini korumaları için yardım istemişler. 7 kabile kabul ederse ancak musallatın etkisi kaldırılabilir ve ifritler bunları rahat bırakırmış. Muskalardan biri yerinden çıkarılır, kaybolur falan, o zaman koruma kalkar demiş hoca. 100 yıl geçse bile tekrar musallat olur. Çobanlar bunların hepsini yaptıklarında beladan kurtulmuşlar. Bu olayı ben akşamüstü oturulan bir aile meclisinde duydum. İşte definedir, hazinedir falan muhabbet ederken kayınpeder sakın bulaşmayın aman deyince ısrarla olayı anlattırdım. Sonra köye gidip çobandan rica ettim. Kayınpederin de referansıyla anlatmaya razı oldu. Görüştüğümde çok normaldi ki zaten 15 yıla yakın zaman geçmiş üzerinden. Aslında sandığı buldukları yeri de görmek istedim ama kayınpeder ve diğerleri tarafından sert bir şekilde reddedildim. Çobana da yemin verdirip Kur'an'a el bastırmışlar yerini anlatmayacaksın diye. Zaten o da hiç gönüllü değildi. Konu bu şekilde kapandı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.